Orijinal komedi klasiği Doc Martin'in hayranları, Amerikan uyarlaması Best Medicine'ın İngiliz orijinalini bu kadar başarılı kılan aynı sevimli ve tuhaf kasaba atmosferini yeniden sunabileceğini umuyorlardı. Dizi sorumlusu Liz Tuccillo'nun uyarlamasıyla tekerleği yeniden icat etmemeye ve sadece daha fazla risk ve daha fazla bağlantı kurmaya çalıştığı yönündeki yorumları göz önüne alındığında, Best Medicine, Amerikan izleyicilerinin kesinlikle memnuniyetle karşılayacağı bir heyecan ve enerji katmanı daha eklemeye hazır görünüyordu. Ancak Best Medicine'ı keyifli ve rahatlatıcı bir izleme deneyimi haline getiren yönleri olsa da hem orijinalin kalbinden hem de bu kadar geniş bir karakter kadrosundan beklenebilecek tuhaflıktan yoksun. Şüphesiz ki Best Medicine'ın başrol oyuncuları Josh Charles ve Abigail Spencer, karakterlerinin olacak mı olmayacak mı ilişkisi üzerinden diziyi büyük ölçüde taşıyan güçlü performanslar sergiliyorlar. Ancak yan karakterler aynı eğlence seviyesini korumakta zorlanıyor. Tuccillo'nun Port kasanasına sıkıştırdığı çok sayıda kişilik, Charles'ın canlandırdığı Dr. Martin Best'i şaşırtan bireysel gelişimler ve kişiler arası dinamikler konusunda iddialı olduğu görülüyor. Ancak Best Medicine'ın sıradan komedisi ve yüzeysel draması, bireycilik ve topluluk ruhu temalarının nadiren tam olarak ele alındığı hissini uyandırıyor. Best Medicine'in temel konusu, renkli ama karmaşık bir karakter yelpazesine olanak tanıyor. Tuccillo, Best Medicine'ın orijinalinden çok uzaklaşmayacağını açıkladığında gerçekten şaka yapmıyordu. İlk bölüm olan Doc Martin'in izlediği aynı çizgiyi takip ediyor. Martin Clunes'un kahramanı gibi Charles'ın canlandırdığı Martin Best de kan fobisi geliştirdikten sonra prestijli cerrahlık görevini bırakır ve çocukluğunu geçirdiği küçük bir sahil köyüne taşınır. Kaba, hatta saygısız ve garip bir kişiliğe sahip olan Martin, büyük bir aile gibi olan bu kasabada sudan çıkmış balık gibidir. Profesyonellik, arka planda gürültülü inşaat devam ederken röportaj verdiği ikinci sahneden itibaren neredeyse tamamen bir kenara atılmıştır. Best Medicine'ın büyük bir kısmı Martin ve hastaları arasındaki bir savaş gibi ilerler. Martin hastalarından tavsiyelerine uymalarını ister, ancak hastalar onu dinlemezler ve hayatlarına ve geleneklerine devam ederler. Oysa Martin bu alışkanlıkların onları hasta ettiğine inanmaktadır. Her bölümün yapısını oluşturan tıbbi bir polisiye öyküyle Martin'in genellikle işe yaramayan hastaları teşhis etmeye çalıştığı Best Medicine, Port çeşitli tuhaf tiplerle dolduruyor. Martin'in internet kariyerine işinden daha çok odaklanan idari asistanı Elaine'den, Martin'in çocukluktaki zorbalığı olan ve kibirli ve zengin bir şekilde büyümüş olan dizinin antagonisti Glendon'a ve Martin'in sert ve koruyucu teyzesi Sarah'ya kadar Best Medicine, Martin ile farklı dinamikler sağlayan birçok karakteri tanıtmakta başarılı oluyor. Ayrıca Best Medicine, Martin'in bakış açısının ötesine geçmeye çalışıyor. Elaine ve Spencer'ın canlandırdığı Louisa gibi karakterlere üvey baba fikriyle mücadele etmek veya yeni bir en iyi arkadaş bulmaya çalışmak gibi kendi hikaye yaylarını vererek izleyicinin bu karakterleri daha iyi tanıma ve oyuncuların performanslarına sempati duyma şansını artırıyor. Ancak Best Medicine boyunca karakterlerin özgür iradesi ve performans kalitesi en iyi ihtimalle tutarsız. Kasaba lokantası Salty Breeze'in sahipleri George ve Greg gibi karakterlere abartılı eşcinsel klişelerine indirgenmenin dışında pek bir şey yaptırılmıyor. Kasabanın şerifi Mark da benzer şekilde köyün aptalı olma kaderini paylaşıyor. Doktor Best ile olan sahneleri, Segarra'nın aptalca gülümsemesine rağmen kasabanın diğer kamu görevlisi olarak ona yardımcı olmaktan çok onu sinirlendirmeye yarıyor. Kasabanın çocuklarının ebeveynleri ve tekrar eden Z kuşağı gençleri gibi daha az önemli karakterlere ise komedi unsurlarıyla renk katılıyor. İshallerini açıklamak için dil çıkarıyorlar veya Martin'in kıyafet seçimleriyle alay ediyorlar. Bu karakterlerin Best Medicine'ı canlı ve dolu hissettirmesi amaçlanmış olsa da dizi bu anlarda amatörce hissettiriyor. Josh Charles'ın güçlü performansı en iyi ilaç niteliğinde. Best Medicine'ın en ilgi çekici yönünü belirlerken, Josh Charles'ı göz ardı etmek imkansız. Dizinin baş kahramanı Martin Best rolündeki performansı, Doc Martin'in ve Clunes'un kendi uyarlamasının başarısını taklit etmeye en çok yaklaşan yapım. Ekrana ilk çıktığı andan itibaren, Charles'ın sert, neredeyse askeri duruşu, kasaba halkının rahat beden diliyle hemen tezat oluşturarak, yer aldığı her sahnede gerilim yaratıyor. Karakterin trajik geçmişini bilmeden bile bu adamın başkalarıyla bağlantı kurmakta zorlandığını ve Port en büyük kabusu haline getirdiğini görüyoruz. Bahsi geçen Şerif Mark gibi diğer karakterler duygusal derinlikten yoksun gibi görünse de, Best Medicine, Charles'a konuşma tarzındaki ve ifadelerindeki ince değişiklikleri sergilemesi için her fırsatı sunuyor.
Dizinin başlarında Charles'ın canlandırdığı Martin ve Spencer'ın canlandırdığı Louisa arasındaki akşam yemeği, Martin'in onu parlak kariyerinden uzaklaştırıp bu sahil köyüne geri getiren trajediyi anlattığı, sezonun en iyi yazılmış ve oynanmış sahnesi olma ihtimali yüksek bir sahne sunuyor. Spencer, empati ve nezaket yayarak izleyicilere Suits'ta onu bu kadar sevilen bir karakter yapan yeteneğini hatırlatıyor. Ancak gösterinin yıldızı monoloğuyla Charles oluyor. Charles karakterinin duygusal bariyerlerini tamamen yıkmıyor. Sanki böyle kişisel bir geçmişi paylaşmamış olmayı diliyormuş gibi çenesini gergin tutuyor. Ancak yumuşayan kaşları, izleyicilerin bu noktaya kadar alıştığı somurtkan ifadeyi ortadan kaldırarak ona sarılmak isteyeceğiniz, hatta sarılmaktan nefret etse bile çok daha savunmasız bir karakter gösteriyor. Best Madison, Doc Martin tarzında komedi ve dramatik tonlarını daha iyi dengeleme potansiyeline sahip. Ancak ne yazık ki bu parlak anlar çok az ve seyrek. En iyi ilaç, en güçlü temasını tam olarak ele almıyor. Çoğu zaman bir anlatının temaları, takip ettiği karakterler kadar önemlidir ve düşündürücü yorumlar, izleyicilerin aklında kalan en unutulmaz unsur olabilir. Teoride bu, izleyicilerin zayıf oyunculuğu veya karakter yazımını affetmelerine bile olanak sağlayabilir. Best Madison, zaman zaman bu yola girerek, Martin'in büyük şehir bakış açısıyla gizlilik anlayışı ile Port Van halkının güven dolu tutumları arasında ilginç bir çatışma yaratıyor. Yerel halkın çoğu, Martin'in istemediği zamanlarda ona yardım ediyor. Örneğin kasabanın tamircisi, Martin'in bu tür gayri resmi yardımı istememesine rağmen, sürgülü kapı gibi şeyleri tamir etmek için evine giriyor. Bu, Martin'in insanları önemsemediği anlamına gelmiyor. İlk bölümde de belirttiği gibi, insanlarda sevdiği tek şey, onları ameliyat edip hayatlarını kurtarmak. Bu durum, Martin'in kasabanın yerel faaliyetlerini etkileyen bir tür teşhis koyması üzerine, kasaba halkının Martin'e sırt çevirmesiyle sonuçlanan birçok ikinci perde anına yol açıyor. Ancak bu tekrarlanan sahneler, Best Madison'in en büyük temasının çoğu zaman yüzeysel kalmasına, bu çatışmaların ardından anlamlı sonuçlara varılmamasına veya karakterde değişiklikler olmamasına neden oluyor. Bunun bir kısmı, Best Madison'in dramatik anları ile ilgili daha önce bahsedilen mücadelesinden kaynaklanıyor. Karakterler bazen ikinci perdede Martin'i oldukça kesin bir şekilde kınayabiliyor, ancak bölümün sonunda basit bir diyalogla onu affedebiliyorlar. Sanki Best Madison, abartılı bir rahatlatıcı dizi mi, yoksa kendini destekleyici bir topluluktan izole eden bir adam hakkında acı tatlı bir komedi mi olmak istediğine karar veremiyor ve uzun vadede diziye büyük bir hizmette bulunacak olan da bu olurdu. Best Madison'da korkunç derecede yanlış bir şey yok ve Doc Martin'i yeniden yaratma girişimi de kesinlikle başarısız sayılmaz. Dizinin özünde sevilebilir karakterler, güçlü oyuncular ve ilgi çekici fikirler var. Ancak Best Madison, bu nitelikleri Martin, Louisa ve Elaine'den oluşan ana kadrosunun ötesine taşımakta zorlanıyor. Eğer bu bir topluluk dizisi olmasaydı, bu affedilebilir bir sorun olabilirdi. Ancak göz ardı edilemeyecek kadar çok unutulabilir yönü var. Sonuç olarak Best Madison çok fazla şey yapmaya çalışıyor ve bu süreçte kendini çok fazla dağıtıyor.